Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Rise of Kingdoms yeni başlayanlar eğitim serisi oynatma listesi 6. bölüm. Altın Anahtar sonrası fetih sezonuna kadar olan bütün komutanlar hakkında konuşacağız. Hatta fetih sezonunda da kurmanız gereken kompunuzun ne olması gerektiğinden bahsedeceğiz. Bu videoda size aslında iki tane ikili önereceğim ve iki tane ikiliye yönelik yol haritası çıkaracağım. Çünkü erken aşamada başladığınız komutanınızla fetih sezonunda sizi bekleyen şeyler açısından önemli şeylerden bahsediyor olacağız bu videoda. Ve hesabınızı kurarken harcayacağınız efsanevi heykellerinizin tamamen size gerçekten hakkını vererek dönmesini istiyoruz. O yüzden bu video serisi sizin hoşunuza gidiyorsa, bir fayda sağladığını düşünüyorsanız bir beğeni bırakıp halihazırda kanala abone değilseniz abone olarak bildirimler için de çanı etkinleştirerek bize destek olabilirsiniz. Oyuna dair aklınıza takılan soru işaretlerini de yorumlar kısmında bana sorduğunuzda sizler için cevaplandırıyor olacağım. Evet efendim, gördüğünüz üzere birinci sezona girerken karşımıza çıkacak olan komutanlar bunlar. YSG ekleniyor. Artık ikinci sezonun öncesinden itibaren de bu komutanlar oyuna dahil oluyor ve komutanlarla birlikte ikinci ve üçüncü KVK'yı geçirip fetih sezonuna gidiyoruz. Artık komutan cümbüşüne gidiyoruz. Yani oyundaki bütün komutanları kasabilme noktasına geçmiş oluyoruz. Ama işte bu süreçte şöyle bir durum var. Free to play low spender insanlar buradaki komutanlardan hiçbirini kasmazsa bu sefer ikinci, üçüncü KVK'da para harcayan, işte kotalı göçle ikinci, üçüncü KVK'ya girmiş eski veya balina hesapların çok fazla hırpalanmasına maruz kalıyor. Yani çok fazla yıpranıyorsunuz ve aynı zamanda fetih sezonuna kadar güzel kill alamadığınız için mevcut krallığınızdan dışlanabiliyorsunuz, iyi bir krallığa göç edemeyebiliyorsunuz vesaire vesaire. Yani bir noktada sizin aslında komutan yapmanız gibi bir noktaya girmeniz gerekiyor. O yüzden de hangi komutana heykel harcarsanız sizin için daha iyi olur. Şimdi altın anahtar komutanlarına zaten heykel harcamadık. YSG'ye eskiden harcıyorduk, şimdi harcamıyoruz. YSG'ye harcamama sebebimiz, YSG'yi harcadığımız dönemde biz alan hasarıyla barbar kesmek için YSG'yi ustalık becerisini açarak efsanevi heykellerimizi harcıyorduk. Artık kendisi bize bu alanda çok fazla hizmet etmiyor. Çünkü 3. KVK'dan sonra fetih sezonuna girince oyuna Zuge ekleniyor. Zuge dediğimiz komutan ilk becerisi 1 bile olsa o çember hasarını bize veriyor. Ama biz zaten Zuge'nin ilk becerisini 5 yaptığımızda rahatlıkla çoklu barbar kesmeye inceden başlayabiliyoruz. O yüzden de YSG'ye bu yatırımı yapmıyoruz. Erken dönemde okçular zaten iyi durumda değil. Yani bir balina değilseniz iyi durumda değil bunlar sizin için. Çünkü yarım kullanım için iyi bir performans vermiyorlar. Fetih sezonunda yarım da kullansan, full de kullansan hiçbir işinize yaramıyorlar. O yüzden burada gördüğünüz 3 okçu komutanını eledik. Şarman'ı zaten direkt eliyoruz. Dedemin ne yaptığı belli değil. Kafası güzel gibi geziyor oyunda. Birinci KVK ödüldür. KVK'yı kazanırsanız elde edersiniz. Wu Zetian ikinci KVK ödüldür. Kazanırsanız elde edersiniz. Balinalar işte ikinci KVK sonrası alıp işte ikinci, üçüncü KVK'larda bu komutanı garnizon olarak kullanıyordu. Sizin hiçbir işinize yaramayacak. Konstantin tank hasar vurmuyor ve fetih sezonunda hiçbir işinize yaramıyor. Kanyon için insanlar 5-5 yapıyordu bir dönem ama 5-5 yapacağınız kafayla daha fetih sezonunda 5-5 yaptığınızda bile verim gösterecek komutanlar var oyunda. Saladin kaldı, Cengiz kaldı, Alex kaldı. Cengiz hasarı iyi, erken oyunda iyi, güzel, hoş. Fetih sezonuna girince çok kırılgan ve fetih sezonuna girince kendisinden daha yüksek hasarı olan komutanlar. Ne anladık biz? Hiçbir şey yaramadı. O yüzden ona da heykel harcamıyoruz, cevher harcamıyoruz vesaire vesaire. Geriye kaldı işte Saladin'le Alex. Şimdi Saladin tank bir komutan. Hasarda nispeten erken dönemde çoğu komutanın hasarı iyi olmadığı için fena diyemeyeceğimiz bir noktada. Ama fetih sezonuna girdiğimizde hasarının aslında hiç iyi olmadığı bir noktaya gidiyoruz. Çünkü hani karşı taraftaki komutanların çoğunluğu da hani en az onun kadar vuruyor. Hatta daha fazla vuruyor. Hani Saladin'in hasarı neredeyse yok hükmüne geçiyor. Artı statlar olarak karşı taraftaki komutanlar daha yüksek statlara sahip oluyor. Tanklık olarak da geriye düşüyor. Yani ne tank dediğimiz Saladin'in tanklık seviyesi fetih sezonunda o kadar tank, ne de mevcut hasarı fetih sezonu için yeterli. O yüzden de ilk 3 becerisini 5 yaparak ekonomik bir şekilde kullanabilsek bile fetih sezonundan itibaren aslında yaşlı hesaplarla, balina hesaplarla karşılaşmaya başladığımız andan itibaren hiçbir işe yaramıyor. Neredeyse hiçbir işe yaramıyor. Evet, belki 4. 5. kıtanız olarak bir noktada hizmet edebilme imkanı var. Ama şimdi benim size kuracağım build up açısından düşündüğümüzde oraya 5-5 kafa harcamak yerine biz Alex yolundan gideceğiz. Şimdi Alex yolundan neden gideceğiz? Şimdi
Alex'i ele geçirdiğimiz andan itibaren ilk iki becerisini 5 yaptığımızda Alex çok güzel performans vermeye başlıyor zaten. Herhangi bir sıkıntınız olmuyor. Alex cayır cayır komutan haline geliyor. Bir diğer aksiyonda benim kanalda zaten videosu var. Ben çektikten sonra birçok insan da Alex'le beraber Lu Qi'nin önemli olacağını söyleyen videolar çekmeye başladı. O videoda size Alex Lu Qi ikilisinin ne işe yaradığını ve ne kadar free to play low spender'ın işine yarayacağını anlattım. Oradan izleyip Lu Qi hakkında bilgi daha fazla alabilirsiniz. Alex Lu Qi Fetih sezonunda Fetih sezonu öncesi olan Alex'le birlikte bir araya geldiğinde Lu Qi çok yüksek performans gösteriyor. Yani Saladin'i kasmış olsaydınız buradaki Fetih sezonundaki komutanlardan herhangi bir tanesiyle en yüksek hasarlı olan süvariyle bile eşleştirseniz Lu Qi Alex'in verdiği performansı vermeyecekti. Oyunun metasında öyle bir yer yok. Yani o yüzden de aslında Alex Lu Qi'ye yapmak için Alex'e yatırım yapıp ikinci ve üçüncü KVK'da da güzel kill yapıyoruz. Alex'imizi yaptık, Lu Qi'mizi yaptık. Diyelim ki yaptık. Yani Fetih sezonunda bunları sağladık diyelim. Bunun devamında ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar öncelikle bir şey önemli bizim için. Biz burada Alex'i açıyoruz ya. Alex'i açarken bir şeye daha dikkat etmemiz gerekiyor. Çark geldiğinde Richard'ı da açmamız lazım. Ama Richard'ı elmasınızı bitirin, şöyle yapın, böyle yapın falan demiyorum ha. Sadece açın. Yani komutanı çağrılacak noktaya getirin. Hatta çağırmayabilirsiniz. Çağrılacak noktaya getirin. Komutan dursun. Paranız oldukça oyuna para harcayan bir oyuncuysanız komutanı çağırdığınızda patlayan bu tarih yazan efsane komutanlar bilmem ne paketi patlıyor. 10 tane efsanevi heykel veren. O paketi alarak da şey yapabilirsiniz. Yani hiç para harcamıyorsunuz, free to play'seniz komutanı geldiğinde açın. Bütün becerileri bir şekilde, herhangi bir sıkıntı yok size. Fetih sezonuna geldiğinizde Lu Qi Alex'i yapıyorsunuz ama ilk yapacağınız şeylerden bir tanesi de Zuge'nin ilk becerisini 5 yapmak. Çünkü siz çoklu barbar keseceksiniz. Yani Zuge'ye ihtiyacınız olacak. Siz Richard'ın ilk becerisini 5 yapıp Zuge'nin ilk becerisini 5 yaptığınızda hangi birimin T5'e daha yakınsanız, yani okçu veya piyade açısından, onu kullanarak ve onun ekipmanlarını kullanarak çoklu barbar keseceksiniz. Hem KVK'da hem kendi haritanızda. Yani daha az eylem puanı harcayarak mümkün olduğunca daha fazla barbarları zincirleme birbirine kenetleyip keseceksiniz. Zuge sizin bir işinize yarıyor. Bir de Zuge ilk becerisi 5 olduğu andan itibaren bir şekilde kullanabileceğiniz bir komutan. Onu da nasıl kullanacaksınız? Prime Herman geldi oyuna. Herman çok güçlü bir komutan. Ve Saladin gibi. Yani az önce mesela Saladin için dedik ya şey diye. Bu şey olarak algılamayız. Hasarı ve savunma defansı falan olarak algılamayın. İlk 3 becerisi 5 olarak kullanılıyor. Yani Saladin gibi tabir o yüzden böyle kullanılır. Hani ilk 3 becerisi 5 yapıldığında bir komutan verim veriyorsa Saladin gibi denir ona. Hani o oyunun eskilerinin direkt tabiridir bu. Primerman aşırı güçlü. İlk 3 becerisini 5 yaptığınızda neredeyse full'e yakın performans gösteriyor. Zuge'nin ilk becerisi 5 olsa bile kullanabilirsiniz. Herman'ı önde, Zuge'yi arkada savaş alanına atarsınız. Lu Qi Alex'i de yine aynı şekilde kullanıyor olursunuz. Bunların ikisi de bu arada Lu Qi de Alex de full olmadan kullanılmaz diye bir şey yok ama en optimum performansı almanız için full olmasını isteriz. Çünkü şöyle bir durum var. Alex'in ustalık becerisi devreye girdiğinde etrafındaki 3 tane düşman hedefine 4 saniye boyunca %30 daha fazla hasar alma debuff'ı uyguluyor. Yani onların aldığı hasarı %30 daha fazla arttırıyor. Şimdi siz Prime Herman'ınız Zuge'nizde zaten alan vuracaksınız. Beceri hasarı stackleyecek, şey yapacak, zehirleyecek bir şeyler yapacak. Eli ayağı birbirine girecek rakibin kıtasının. Bir de üstüne Zuge ile Alex'in o debuff'ıyla birlikte alan vuruyor olacaksınız falan derken 3. kıtayı da eklediğinizde aslında alanda hatırı sayılır işler yapan bir hesap haline geleceksiniz. Yani bizim aslında size yapmaya çalıştığımız şey şu. Fetih sezonuna girdiğiniz andan itibaren mümkün olan en kısa şekilde yapıyor olduğunuz savaşlarınızdan keyif alabileceğiniz metanın en güçlü komutanlarını kasmanızı sağlamak. Herman yeni geldi. Zuge zaten çok bozuk. Çoklu barbarda da kullanılıyor. Yani siz Zuge çok bozuk olmasa bile ilk becerisini zaten 5 yapıp çoklu barbar için kullanacaktınız bu komutanı. Bu komutanın çok bozuk olması size bir artı yaratıyor. Herman, Zuge, Lu Qi, Alex yapıyorsun. İlk iki kıtanı hazırlamış oluyorsun. Devamında ne yapacağız sorusunu bana bu videoda sorma. Çünkü devamında ne yapacağın sorusunun cevabını ben bu videoda vermek istemiyorum. Bir sebebini söyleyeceğim sadece. Burada gördüğünüz komutanları, yani bu 4 komutanı siz kasana kadar zaten bayağı vakit geçecek. Çok vaktiniz geçecek. Yani o komutanlar full olana kadar çok vakit geçecek.
Zaten yeni süvariler eli kulağında. Oyuna darbe hasarı gelmiş. Lucio ile birlikte çok iyi işler yapıyor. Meta bambaşka bir yere gidebilir durumda. Şimdi ben size bu videonun içerisinde derim ki işte Huo kasın süvariden, bir de süvariden kıtanız olsun derim. Ama bu videoyu ben yayınladıktan sonra yeni süvariler yayınlanmış olur. Ve onların arasından illaki çarka gelen çok bozuk ve güçlü çıkar. Asıl önce onu kasmanız gerekiyor olabilir. Veya işte hemen süvari ardından piyade, okçu bilmem ne bir şeyler gelir. Uçar kaçar. Hani hayvan gibi vuruyor olurlar. Zaten siz bunu kasana kadar bu komutanları çok vakit geçecek. O yüzden ilk becerisi 5 olan Richard, ilk becerisi 5 olan Zuge ile çoklu barbar kestiğimiz, onların çoklu barbar getirisiyle hem VIP seviyemizi kastığımız, hem Herman'ı geliştirdiğimiz, hem Luce, Alex'i fulllediğimiz bir yolda ilerlememiz gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoları sizlerin için faydalı olduğunu düşünüyorsanız bir beğeni bırakıp halihazırda kanala abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Kalbinizden geçen tüm güzellikler sizin olsun. Hoşça kalın.